Fırtınanın başladığı yer 4090. Geçen hafta size söylediğim rakamın önemini burada görüyorsunuz. Bakın 4090'ın üzerinde bir saatlik kapanış yaptıktan sonra gelip 4090'dan tepkisini de alarak 4225'i gördü arkadaşlar. Evet, ons altında 4090'dan 4225'i gören bir grafik görüyorsunuz şu an karşınızda. Şimdi bu grafiği kapattım ve ABCDE olacak demiştim. 2 yıllık yol haritam bu şekildedir. ABCDE'nin neresindeyiz? Hemen gelin ona bakalım. Değerli dostlar bakın ABCDE bu şekilde E'yi tam yapmadan üçgenin yukarısına doğru kırdı. Ben de bu üçgeni geçen hafta sizlere yine çizmiştim. Tertemiz bir şekilde detaylandırmıştım. Bakın E dalgası satışına evet günlük işlem grubumuzda elbette ki kısa vade buralardan devasa paralar kazandık. Son satışı da size söylediğim gibi 4180-190 bölgesi önemli bir satış bölgesiydi. Hedefimiz ise 4159'du bizim işlem grubumuzda. Buradan da kar aldık. Fakat en son satışta bu direnci de yukarı kırdığı için stop yaptım. Yani haftanın 5 gününde 4 günü karlı geçti. Bu son gün stop yaparak zarar ettim. Haftayı karlı kapattık diyebiliriz. Değerli dostlar şimdi burayı kırdığı için yukarıda artık hedeflerim mevcut olacak. 4515-4650 bölgeleri ons altında hedefimdir. Peki bu nerenin üzerinde kaldıkça bu rakam geçerlidir? Evet, 4090 bölgesinin üzerinde kaldıkça bu rakam geçerlidir. Peki kısa vade diyeceksiniz. Tabii ki hakkınız, kısa vade işlemler de baya bir yapıyoruz. Günlük işlem grubumuzda da kısa vade işlemler, devasa işlemler açıyoruz arkadaşlar. Bakın burada da kısa vade bir satış yapmıştık. Son günde, Cuma günü 4204 satış rakamımızda 4204'ten 4186'yı gördü ama benim hedefim 4090 olduğu için beklemeyi seçtim. Fakat yukarı çıkınca da artık kapattım. Bir sonraki haftaya bakalım dedim. Değerli dostlar, bence artık ons altın fırtınanın başlangıcında diyebiliriz. Bu fırtına ilk başta fırtınanın ilk ayağını size çizdim. 4650 bölgesini bekliyorum. Peki bu bölge kısa vadede nerenin üzerinde kaldıkça gelebilir? 4210 bölgesi ile 4190 bölgesi aralığından bir yerden yukarı doğru yükselmesi gerekiyor bu grafiğe göre arkadaşlar. 4210, 4190 bölgesinin üzerinde kaldıkça 4650 bölgesi gelebilir. Peki bu bölgeyi aşağı yönlü kırarsa neresi olabilir? Bu bölgeyi aşağı yönlü kırarsa biraz dikkat etmek gerekiyor. Çünkü 4095'lere kadar gelme ihtimali oluşur. Onun için pazartesi günü ons altını izleyeceğim. Bakalım hangi hareketler yapacak? Ona göre yeni işlem fırsatları olursa bunu sizlerle paylaşacağım. Onun dışında ben de izlemeden bir şey demek istemiyorum. Çünkü 4210 bölgesini kıracak mı, kırmayacak mı? Orada belli başlı mum yapıları oluşturursa belki anlık alım yapabilirim arkadaşlar. Böyle bir görüntü var şu an. Ama şimdi açılışı izlemek gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi 4210, 4190 kısa vadede üzeri pozitif, hedefim 4500, 4650, 4090 uzun vadede üzerinde kaldıkça pozitif. Artık ons altında 3896 ve 3770 bölgesinin potansiyeli bende kalktı arkadaşlar. Böyle bir ihtimal vardı. Tabii ki hem yukarı hem aşağı ihtimali vardı. Üçgenin üzerinde baya bir üzerinde kapanış yaptığı için alttaki ihtimaller benden tamamen kalktı arkadaşlar. İlk başta 4650 gelsin. Ondan sonra çok iyi bir satış yapmayı planlıyorum arkadaşlar. 4650'den ilk başta 4515'e kadar bir düşüş beklerim. Ondan sonra düşüşün biraz daha devamı olabilir. Tabii ki onun için ilk başta 4653 bölgesinin gelmesi gerekiyor. Dediğim gibi bu hafta bunu düşünüyorum. Salı gününe kadar bir geçsin bakalım. Aksi bir şey olursa veya yeni bir fırsat olursa bunu Twitter'dan veya salı günkü videoda bunu sizlere mutlaka söyleyeceğim. Ücretsiz günlük işlem grubum içinde altınfx.net sitemizden
Günlük işlem grubumuzun sekmesine tıklayıp detayları okuyup gelebilirsiniz değerli dostlar. Umarım güzel bir hafta geçiririz. Herkese bol bereketli, başarılı haftalar. Hoşça kalın.